Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. House of Dragon 3. sezon 7. bölüm trailer incelemesi için karşınızdayım. Normalde perşembe günü için planlamıştım videoyu. Görsellerin yayınlanmasını bekliyordum aslında ama gelmedi. Normalde çarşamba veya perşembe veriyorlardı basına görselleri. Hatta 25. bölüme geldik biz. Ben dizide ilk defa görsellerin verilmediğini gördüm. Daha doğrusu bu kadar geç verildiğini gördüm. Cuma akşamı verdiler görselleri. İlk işte hemen zaten videonun başına geçtim. İlk sezondan beri beni takip edenler daha iyi bilir. Trailer incelemelerinin yeri benim için hep ayrıdır. Bana böyle bölüme dair bulmaca çözüyormuş hissini verdiği için hep daha çok sevmişimdir. Fakat bu sezon trailerını gerçekten hiç sevmiyorum. Zaten birkaç tanesinde bölüm trailerı bile vermediler. Gelecek haftalar diye salladılar geçtiler. Bu bölümün trailerı da çok kötü. Çok fazla sorun oluyor haklı olarak. Onun için çekiyorum trailer videolarını ama açıkçası bana kalsa hiç başına geçmem, başka içeriklere odaklanırım. Bizim bu trailerda gördüğümüz sadece 3 tane konu var. Aegon, Aemond, Alicent ve Alice üçgeni ve diğeri de Ship Stealer olayı. Zaten sahneler falan hepsi birbirinin kopyası. Neyse oradan buradan böyle bir şeyler cımbızlayarak derleyip toplamaya çalışırız hep birlikte. Bu arada trailer konuşuyoruz doğal olarak. Bölüme dair spoiler içerebilir. Bu konuda uyarmama gerek yok sanırım. Rhaena olayından bir başlayalım. Burada bir cephe oluşacak ya da tüm siyahlar hep beraber böyle bir birlik olacaklar. Bu işin artık orta noktası kalmadı. Biz Caraxes'in gölgesini görüyoruz, böyle vadi üzerinden gidiyor. Yani Rhaena için Daemon vadiye gidiyor. Bir ihtimal tabii Rhaenyra'nın da görsellerini görmüştük. Biz onunla alakalı bir şey de olabilir. Ama ben Rhaena ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk olarak birbiriyle bağlantı sahnelere bir bakalım. Biz ilk görselimizde Rhaenyra'yı tahta otururken görüyoruz. Birisi geliyor ve kraliçem tuhaf bir şey gördük diyor. İkinci görselde Baela ve Adam'ın ejderhalar üzerinde o Dragon Pit'e döndüğü bir sahne var. Yine Daemon'un vadiye gittiği o Caraxes'i gördüğümüz biraz önce bahsettiğim sahne var. Baela ve Adam'ın bir gündüz sahnesinde böyle aniden arkasını döndüğü ve bir şey gördüğü bir sahne var ve son olarak ise Ship Stealer'ı bizim son sahnede de yakın çekimden böyle kükrerken gördüğümüz bir sahne var. Şimdi parçaları birleştirelim. Baela ve Adam Ship Stealer'ı ve Rhaenyra'yı görür ve kral topraklarına dönüş yaparlar. Burada normalde gidip Rhaenyra'ya söylediklerini, Rhaenyra'nın onun üzerine böyle bir tepki verdiğini varsaymalıyız. Muhtemelen hemen herkes de öyle düşünecektir. Çünkü akışta görünen o ama aynı doğrultuda sadece biraz daha heyecanlı bir fikrim var. İlk olarak Rhaenyra'ya Ship Stealer ile ilgili haberler gelir. Çok büyük oranda Adam üzerinden ama bir ihtimal daha var. Belki geçen bölüm o Baela'nın peşinden gitmişti Ship Stealer Rhaena. Rhaenyra ile olan o muhabbetine sebep olan konudan bahsediyorum. Yani ortalıkta gözükmüştü aslında. İşte onun da haberi Rhaenyra'ya geliyor olabilir. Yani vadide onu görenler falan olmuştur. Bir şekilde Rhaenyra'ya geliyor olabilir. Ve aniden gelişen bu olayla Rhaenyra tabii ki işi daha önceden çözdüğünü söyleyen Daemon'a söylemez ve güvenmez daha doğrusu. O yanına Adam ve Sea Smoke alır. O Sea Smoke ilk sahiplenildeki gibi, o atlayıp gittiği gibi aynı senaryo gerçekleşir. Rhaenyra'nın kafası atar ve Ship Stealer bulmaya kendisi gider. Yanına tabii ki Adam'ı da alır. Söyleyen kişi sanki Adam gibi. Ben doğrudan onun sesine benzettim. Adam doğal olarak bunu yapacak ama Baela'na yapacak. Asıl bence buradaki sorun bu. Bu sezon ilk bölümde tam o Ship Stealer'a saldırırken bir sahnesi vardı. Son anda vazgeçip böyle ucundan kaçmıştı. Yani bizim Rhaena'yı görmedi gibi düşünmemiz lazım Baela için. Jace açık bir şekilde görmüştü ama hani biz Baela'nın görüp görmediğini bilmiyoruz ama görmediğini varsaymamız lazım. Fakat görme ihtimali her zaman masada var, yani bu bence çok net. Görse ama herhalde herkesten saklasa bile işte ise Daemon'a falan bir sahnesi olur, onu anlatılır diye düşünüyorum ben. Bu ikisi o sahnede Ship Stealer ve Rhaena'yı gördüler diyelim. Adam tanıyacak mı Rhaena'yı bilmiyoruz ama Baela kesin tanıyacak. Ya bir kere kardeşi tanıma ihtimali yok ve bunu gidip Rhaenyra'ya söylemez. Söylemek de istemez ama belli ki Adam, zaten onu o oyundan biliyoruz. Yani bu sadakati ön plana çıkıyor. O yüzden doğrudan gidip ona söyleyecek. Ve burada Baela'nın hamlesi bence Rhaenyra yerine doğrudan gidip babası Daemon'a her şeyi bir anlatacak ve Daemon da Rhaena için tekrar vadiye dönecek. Baela da peşine takılır mı emin değilim açıkçası. Ama şu konu bence net. Doğrudan Daemon, Rhaenyra ve Rhaena vadide yüzleşecekler. Rhaena konusunda emin değilim. Trailer'daki o son sahne sanki o şekilde diyor gibi. Yani bir ihtimal Caraxes, Syrax, Sea Smoke ve Ship Stealer'ı biz aynı sahnede görebiliriz. Weeks Ahead trailer'larda Rhaenyra'nın o çok sinirlendiği "Is this finished?" dediği böyle bir sahne vardı. 5. bölüm için yayınlanan trailerlarda olması lazım. Dikkat ederseniz Rhaenyra'nın tam arkasında böyle çok arketip bir ağaç var. Böyle sanki meşe ağacını andırıyormuş gibi. Yine Daemon'un o Caraxes üzerinde olduğu ve Caraxes'in acayip sinirli olduğu başka bir sahne vardı. Ta böyle diziden aylar önce yayınlanan o ilk teaser'da görmüştük biz onu. Onda da arkadaki ağaç bize açıkçası böyle aynı habitatta olduğunu söylüyor. Caraxes bu kadar agresifse ve Daemon da doğal olarak yerde değil Caraxes'in üstündeyse Daemon bu olaya sonradan dahil oluyor demektir. Ya Rhaena'yı ilk o buldu ve Caraxes Ship Stealer'ı görünce bu kadar böyle agresifleşti ya da bir ihtimal Rhaenyra'dan sonra geldi. Devam edelim diğer bir sahnemizle.
Bu da böyle eski trailerlardan birkaç kere gördüğümüz bir sahne bu. Cyrex ve Seasmoke böyle bir iniş yapıyordu yere doğru. Yine dikkat edin, habitat hep aynı aslında. O ağaç tipleri, işte böyle dalgalı çayırlar, alçak tepeler. Ya bu görsellerin hepsi bana açıkça aynı sahnedeyiz, aynı sahnenin içindeyiz diyor. Fakat benim burada görmek istediğim bir açmaz var. Bir kere Daemon net bir şekilde kızına sahip çıkacak. Başka bir seçeneği ihtimali yok. Belladon'un tarafında. Rhaenyra için bu çok ciddi bir sorun olacak, olmalı da. Başka türlüsü mümkün değil. Ama tamamen öyle çözülmeyecek bir durum da yok açıkçası. Yani bir şekilde Rhaenyra ile Rhaena'nın o yüzleşmesi gerçekleşecek. Burada Rhaenyra'ya kalan iki tane seçenek var aslında. Ya çok ciddi bir şekilde tepki gösterecek ya da affedecek. Bu işin orta yolu çözülme gibi bir ihtimali yok. Eğer ki affetmezse Daemon ile ikisini tamamen ayrı bir yola sokmuş olacak ki biz buraya aslında Baela'yı da ekleyebiliriz. Yani siyahlar arasında çok net bir ayrışma olacak bu senaryoda. Rhaenyra yalnız kalacak. Daemon ile iletişim zayıflayacak ve tabii ki siyahlar için 3 tane ejderha yan yola sapmış olacak. Ya da diğer bir alternatif, Rhaenyra'yı affetmeye karar verecek ve onu vadinin başına verip Rhaenyra'ya gidip hadi bakalım ejderha karşında bana 15.000 kişilik ordu vaat etmiştin. Al sana şimdi ejderha diyecek. Ya da belki savaşlarda falan da kullanmayı düşünebilir Shipstealer'ı. Çünkü şu anki durum aslında herkes için çok saçma. Rhaenyra aslında şu anda fiilen zaten Vadi Vhagar'dan koruyor. Yani Rhaenyra'nın vaatlerini yerine getiriyor ama Vadi buna karşılık kendi vaatlerini yerine getirmiyor. Çünkü aradaki o bağlantı kurulmamış ve hani resmi olarak şey kazanmamış durumda. Şimdi bu olay, bunlar iletişim halinde olsaydı nasıl gerçekleşecekti? Gideceklerdi Rhaenyra'ya. Shipstealer'ı burayı koruması için bırakıyorum, bana ordu desteği ver deyip Vadi'nin ordusunun arkasına alacaklardı. Ve Rhaenyra da Vadi'de keyfine göre takılacaktı. Ama aynı şey şu anda yine oluyor. Rhaenyra yine dolaylı olarak Vadi'yi koruyor ama Rhaenyra ne Vadi'nin ordusunu aldı ne de Rhaenyra gidip üvey annesinin yüzüne bakabiliyor. Böyle sefil, sersefil bir halde yaşıyor ve bir de üstüne gidip hani Şamaroğlan'ına döndü, yani hiyerarşik olarak kendisinden statü olarak alt birinden tokat yiyor. O yüzden bu işin çıkış yolu bence net belli ama ben dizi içerisinde bu açmazı görmek istiyorum. Bu arada tabii çok fazla sahne var, çok fazla senaryo var. Ben sadece benim için aklıma yatanı tercih edip onu aktardım. Belki de Rhaenyra tamamen alakasız bir haber alacak ve Bey ile Adam ikilisini doğrudan gelip hani Rhaenyra'ya bizim trailer'da görmediğimiz bir sahne üzerinden bu olayı anlatacak. Ya da Rhaenyra gidip Daemon'a tekrardan şu işi çöz deyip vadiye gönderecek. Orada başka bir şey öğrenecek. Yani birkaç saniyelik görüntüden bunları anlaması açıkçası zor. Sonuçta sınırsız seçenek var. Ben sadece nasıl daha iyi olabilirdi ihtimalleri için o kafamdan geçenleri anlatıyorum. Ormund bir kozum var diyor. Doğal olarak ilk akla Corlys geliyor açıkçası ve en yüksek ihtimal de o. Ama ben böyle daha farklı bir şeyler seziyorum burada. Cümleyi kurarken I have a piece on the board diyor. Yani doğal olarak koz, bir silah, bir avantaj, öyle bir şey olarak hani çeviriyoruz bunu. Oyun karşılığı anlamında. Hatta sanki böyle resmi çeviride de öyle hatırlıyor gibiyim. Tam emin değilim ama. Ya burada aslında beni huylandıran bir şey var. A piece on the board derken sanki böyle mecazi olarak değil de doğrudan kelime anlamı olarak kullanıyormuş gibi hissediyorum ben. Yani anlam açısından kelimenin referansı değişmiş oluyor. Bir eylemden, bir avantajdan değil de doğrudan bir piyondan, bir taştan, yani bir insandan bahsediyor bence burada Ormund. Bunu karşılayan da aklıma gelen iki ihtimal var. İlk ihtimal Hookhammer'ın Catelyn olan bağlantısını çözmüş ve onun üzerinden bir şeyler planlıyor olabilir. Sonuçta geçen bölüm sokak ortasında epey gürültü çıkardılar. Yani doğrudan Hook veya Catelyn'den bahsediyor olma ihtimali var. Benim en aklıma yatan açıkçası bu. Ama ikinci bir ihtimal daha var. Trailer'da tam bunu söylerken cümle bitmeden görüntü bir anda Rhaenyra'ya geçiyor ve Rhaenyra'yı o en savunmasız anında arkasında saçlarını taratırken görüyoruz ve arkasında da elinde var. Bu trailer geçişi beni birazcık şüphelendiriyor açıkçası. Dizinin sadakat konusunda top birkaç isminden biridir elinde. Ona böyle bir şey yükleyeceklerini hiç sanmıyorum ama sadece sesli düşünüyorum bir yandan. Gwaine ise bir sahnede Tumbleton'a giriş yapıyor. 3 kişiler, tamamı siyah atlar falan, böyle tam takım geziyorlar. İşte siyah atlar, çekim açıları falan bana böyle aşırı resmi bir hava veriyor. Böyle bir izlenim uyandırdı bende. Yani elçi olarak bir yere gittiğini düşünüyorum ben. Siyahların ordusu gelmiştir, onunla pazarlığa gitmiş olabilir. Hook ve Ulf üzerinden bir şeyler olabilir ya da Corlys bağlantılı bir şeyler olabilir. Atıyorum kral topraklarına mı gitti geldi mi bilmiyoruz. Ama böyle resmi bir görüşme gibi duruyor. Gelelim Aegon tarafına. Aegon tarafı bence aşırı süre alacak bölüm. Burası aslında epey iyi bir üçlü oldu. Aegon kulaklarını böyle biraz açmaya, dinlemeye başladı. Yanında da Larys ve Tyrant gibi gerçekten de donanımlı iki tane adam var. Şu anda dizideki kafa olarak en donanımlı ekip bunlar. Daenerys'in tamamen yalnızken ve hiçbir şey bilmiyorken o en dipten bir anda Tyrion ve Barristan Selmy üzerinden tutunduğu bir seviye gibi bir seviye aslında bu. Ama bir eksikleri var, hatta birden fazla eksikleri var çünkü başka hiçbir şeyleri yok. Eğer ki tekrar bir şeyler yapmak istiyorlarsa bunlara bir ejderha, bir de ordu lazım.
ne kadarını verecekler hep beraber göreceğiz ama geçen bölüm sonrasında da söylemiştim, ben bu tarafın artık hareketlenmesinin vaktinin geldiğini düşünüyorum. İşte onun üzerinden bir şeyler görebiliriz. Sunfire uyanacak mı bilmiyoruz. Birazdan anlatacağım ama çok net bir şekilde biz ölmediğini biliyoruz. Çünkü canlı ve bir şekilde kendini yeniliyor. Bedeni çürümemiş. Melis'in cesedinin çürümesini bize göstermelerinin sebebi bu. Bu trailer'da 2 tane Aegon görüntüsü var. Birinde böyle gündüz bir görüntüsü ve arkasında atlar falan, böyle küçük bir grup görüyoruz. Gece sahnesinde ise Aegon böyle bir şeye acayip şaşırarak bakıyor ve yüzüne dikkat edin, o ışık geçişleri falan belli oluyor. Yani böyle karşısında ateşle alakalı bir şey var ve görsellerde hep beraber bir şeye, üçü beraber aşırı şaşırıyorlar. Bir de dizi öncesi Final Trailer ve Weeks Ahead Trailer'da biz 2 tane daha Aegon görüntüsü görmüştük. Yine böyle gece görüntüsüydü. Aslında ikisi birbirinin devamı gibi. Aynı açının, yani aynı görüntünün bir ileri sekansı gibiydi. Onda da gece görüntüsüydü ve Aegon böyle arkasını dönüyordu ve böyle havaya doğru bakıyordu. Tabii arkasında da bir ordu var. Oradaki birinin zaten kalkanı belli oluyor ve o balık amblemi var. Yani çok açık bir şekilde Mute'un hanesinin ordusu bu. Diğer atışı da ise böyle biraz daha yukarı çıkıyoruz. Sanki böyle Sunfire olduğu kesin gibi, yani böyle yukarıda bir şeye bakıyorlar ve Sunfire muhtemelen artık böyle bir tepki veriyor, uçuyor mu, böyle bir şeyler yapıyor. Buradaki asıl mesele ise ordunun Aegon'a sadık olup olmadığı. Aegon'un ordu ile Sunfire'ın arasında bir konumda, yani böyle bir korumaya çalışıyor gibi görünüyor. O yüzden askerlerin böyle Sunfire'ı öldürmeye gelmiş olma ihtimali yüksek ve Aegon araya girmiş, oyalarken onları Sunfire bir anda hissedip uyanmış olabilir. Yani doğrudan askerleri öldürür ya da askerler Sunfire'ı görünce bir şekilde Aegon'un önünde eğilebilirler. En mantıklısı bu gibi, hem bütçe dostu ya da Aegon bir şekilde kendine bir ordu toplamıştır ve Sunfire da tam bu zamanda uyanmıştır. Hatta belki de Aegon Sunfire'ı uyandırmak için böyle çevresine ateş falan yakmış, bir şeyler yapmıştır. Mutunlar da bir şekilde bunu fark edip gelmiş olabilir, mesela o şekilde bağlantı kurabilir. O sırada yine Sunfire'da bunun etkisiyle uyanmıştır. Hani her şey olabilir. Muhtemelen ilk senaryonun böyle daha dramatik olduğu için ben onu kullanırlar diye düşünüyorum. Ama şöyle bir toparlayacak olursak, benim tahminim Sunfire böyle canlılık belirtisi gösterir. O gece görüntüsünde bunların ateşin başında oldukları. Sonra da bu haberler yavaş yavaş yayılır ve Sunfire tamamen kendine gelmeden onu öldürmek için ordular gelir. Ve oradan biraz önce anlattığım o ilk senaryoya doğru geçiş yaparız gibi tahmin ediyorum ben. Harrenhal tayfası Aemond, Alicent ve Alice üçgeninde çok fazla yer kaplıyor gibi görünüyor bölümde. Alicent'ın ne için geldiğini farkında ve bu konuda doğrudan Aemond'u uyarıyor. Aemond da salak değil zaten. Hani Alicent'ın kafasına göre o kral topraklarından kaçamayacağının ve bir sebep için geldiğinin farkındadır. O yüzden pek konuşulacak bir şey yok bence bu kısımda. Her şey zaten açık. Sadece sızıntılar vardı. Onunla alakalı en sonunda belli şeyler söyleyeceğim. Ama ne olacaksa zaten net şekilde biz bölümde göreceğiz. Alice ve Aemond'un konuşması daha iyiydi bu arada. Aemond kendi soyu üzerinden ayrı bir hedef belirliyor kafasında ve geçen bölümde zaten bunun muhabbeti geçmişti. Ejderha yumurtaları üzerinden. Sadece burada Alice'in niyetine asıl bizim için önemli olan olacak. Tali ordusu geçen bölüm olan o savaşın oradan onların da yollar açılmıştı ve en sonunda Tumbleton'a doğru rahat rahat ilerlemeye başlamışlardı. Bu bölüm içerisinde Tumbleton'a varırlar diye düşünüyorum ben. Ama Tumbleton tarafı ne kadar hareketlenir onu kestirmek biraz zor. Sanki onların gelecek bölüme kalacağını varsayabiliriz. Helena Rhaenyra sahnesi, bu sahne hakkında konuşmayı reddediyorum. Hiç keyfimi kaçıramam. Bölümde izledikten sonra detaylı olarak konuşuruz. Zaten Helena Part 2 videosu için hazırlanıyorum. Helena'yı hafta içinde, önümüzdeki hafta uzun uzun konuşacağız. Şimdi gelelim sızıntılara. Merak edenler, soranlar oluyor. Hızlıca duyduklarımdan, olabilirliği yüksek olanlardan bahsetmiş olayım. Trailerlarda yani görünen kısımlarla alakası yok buranın. O yüzden devam edip etmeyeceğinize ona göre karar verirsiniz. Harrenhal tarafı çok konuşuluyor. Alice ve Aemond ikilisinin yakınlaşacağı ve Alicent ile Aemond ikilisiyle beraber çok fazla dedikodu dönüyor. Ne çıkarsa şaşırtmayacak gibi duruyor beni. Yani şu anda o modda bölümü bekliyorum. Rhaenyra'nın Daemon ile arasının açılacağı ve Rhaenyra'nın böyle aşırı duygusal bir anında Mysaria ile yakınlaşacağı da konuşuluyor. Rhaenyra'nın zaten böyle Mysaria'ya baktığı bir görsel vardı. O geçen sezonki 6. bölüm müydü? 6. bölümdeki o sahnedeki bakışının aynısı gibi. Yani sanki oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi görünüyor. Rhaenyra'nın Mysaria'ya neden bu kadar güvendiğini başka türlü açıklayamıyorlar sanırım. Son olarak ise Helena ve Dreamfire üzerinden bir sahne gelebileceği konuşuluyor. Bineceği ya da binmeye çalışacağı ile alakalı nasıl bir şey çıkar ben de merak ediyorum. Bu Helena karakterine o sürekli ejderhası ile takılan, böyle daha ucubemsi gibi gözüken böyle bir hal bence çok yakışırdı. Ama o tarz bir şey gelmesi artık zaten bu saatten sonra pek mümkün değil. Görsellerim bitmiş. Benden bu kadar. Biraz daha kısa tutarım diye düşünüyordum ama epey de konuşmuşum aslında. Bazı yerleri fazla uzattım sanırım. Bu trailer'a bu kadar fazla bile. Oradan buradan bir şeyler birleştirmeye çalıştık. Konu sayısı azdı ama bağlantılar fena olmadı sanki. O yüzden benden bugünlük bu kadardı. Muhtemelen pazar günü böyle öğlen gibi evrene dair böyle genel bir video da atmayı düşünüyorum.
O videonun da önceden sözünü vermiştim zaten. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.